Herkese merhaba. HTML ve CSS ile ilgili ikinci videomuz. Bir login ekranı yapıyorduk. Sosyal medya ile ilgili butonlarımız mevcut. Herhangi bir input yok. Onu daha sonra yapacağız. Şu şekilde bırakmıştık arkadaşlar. Sayfayı refresh edelim tekrardan. Ve HTML'imiz de bu haldeydi. Şimdi tasarımımıza dönersek iki tane alan mevcut. Birisi sağ tarafta, birisi sol tarafta. Bunu HTML'de nasıl yaparız diye düşündüğümüzde zaten aslında kendisini çok belli ediyor. Burada bir kutu, sağ tarafta da bir kutu var. Kutu dediğim şey aslında bunları bir grup halinde düşünebiliriz. Sağ tarafı ve sol tarafı. Biz HTML'de bunu nasıl ele almıştık? Sağ tarafı bir div içerisinde oluşturmuştuk ama sol tarafa bunu yapmadık. Sol tarafı da bir grup halinde düşünürsek eğer bunu da bir div içerisine alabiliriz. Ne sağlayacak bize? Sol tarafı hizalamamız, bu iki kutuyu yan yana getirmemiz daha kolay olacak. Bunların her biri tek bir HTML elementi olsaydı div dışında, o zaman 2, 3, 4, 5 tane nesneyi işte yan yana getir, alt alta getir gibi durumlarla uğraşacaktık. Bu birazcık daha zorlaştıracaktı işimizi. Sağ tarafla başlamadan önce buradaki elementlerimizi yan yana getirelim. Kaydedelim. Tekrar sayfayı refresh ettiğimizde evet, diviniz buraya geldi. Bakın bir body var. Zaten HTML'in içerisinde olması gereken bir element. Ardından içeride bir div ve bir başka div daha. Kutu halinde dedim size az önce ve burada da görüyoruz bunu. İçerisinde de diğer elementlerimiz mevcut. Bunları yan yana getirmek için flex kullanacağım. Flex'i bu elementlerin parent'ı olan body'ye vereceğim. Display flex dediğimizde otomatikman yan yana gelecek. Az önce blok halinde görünen bu divler şimdi yan yana gelmiş durumda. Alt alta duruyorlardı. Bunları ortalamam gerekiyor. Ya da flex ile ilgili başka hizalama ya da sıralama ile ilgili bir şeyler yapacaksanız bakın şuraya display flex yazdıktan sonra developer tool'da şu butona bastığımızda burada nasıl yapmak istiyorsak seçeneklerden ilerleyebiliriz. Şu an initial values yani default olarak başlangıç değeri soldan sağa doğru, yukarıdan aşağı olabilir. Column. Sağ hizalayıp sıralamasını değiştirdi. Bakın soldaki bölüm şimdi sağa geldi. Aşağı doğru dersek de sağdaki bölüm yukarı, soldaki bölüm aşağı geldi. Burada da şuraya basınca da değişiyor. Nesnelerin ekrana sığmadığı durumda nasıl hareket etmesi gerektiğini gösteriyor. Wrap olacaksa yani aşağı doğru nesneleri atacaksa buna göre wrap ya da no wrap verebiliriz. Align Content wrap ile çalışıyor ancak burada bizim HTML'imizin ve body'mizin tam sayfayı kaplaması lazım. Bu yüzden de HTML'imize height %100 verelim. Bakın HTML şu an tüm sayfayı kapladı, HTML elementi. Kapattığımızda sadece içeriği kadar yükseklikte. Açalım. Şimdi bu içeriğinden daha yüksekti yani sayfa kadar yükseklikte ama biz şuradaki elementlerin bu flex ile ilgili özelliğini çalıştırmak için body'ye de yükseklik vermeliyiz. Çünkü yine bir şey değişmeyecektir. Şimdi buraya baktığımızda bakın body de yine %100 oldu. İçerisindeki bu elementler de artık flex'in otomatik olarak yüksekliği ayarlamasıyla tüm sayfayı kapladılar. Şimdi wrap dedikten sonra align content çalışıyor demiştik. Şöyle değişiklikler yaptığımızda nasıl hareket ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Justify ise ekrana olan yatay hizalamadır. Pardon,
dikey hizalamadır. Bu da yataydaki hizalama. Yukarı aşağı sağa sola gibi. Bu şekilde düşünebiliriz. Pardon, tam tersi olacak. Burası yatay, burası dikey. Şimdi elemanlarımızı wrap'a ihtiyacımız yok. Sayfaya ortalayacağız. Yazmamız gereken CSS zaten otomatikman burada çıkıyor. Yani şurada görünüyor arkadaşlar. Ne yaptık? HTML'e %100 verdik. Çünkü bizim tüm sayfaya üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ama yeterli değil çünkü bu bizim elemanlarımız body içerisinde olduğu için body'ye de %100 verdik yükseklik. İkisi de tüm sayfayı kapladı. Daha sonra da elemanlarımızı tüm sayfanın içerisinde ortaya hizaladık arkadaşlar. O zaman CSS'lerimizi buradan yazmaya başlayalım. Bunun için bize bir CSS dosyası gerekecek. Assets içerisinde CSS diye bir klasör oluşturuyorum. İçerisine de login.css. CSS'imizi HTML'imizin içerisinde tanımlamamız gerekiyor. Link CSS seçtiğimizde burada href'e CSS'imizin bulunduğu klasörü veriyoruz ve artık login CSS'imiz bizim HTML'imizin içerisinde mevcut. Gördüğünüz gibi. HTML ve body'ye %100 vermiştik. CSS'imizin içerisine yazalım. HTML etiketine yükseklik olarak %100 diye bir kural tanımlayalım. Yani bir şey görüntüde değişmiyor ama baktığımızda bakın HTML height %100 oldu. Login CSS'in birinci satırından geliyor. Aynı şeyi body'ye yapacağız. Body height %100. Sayfayı tekrar refresh ettiğimizde body'mizin de yine %100 olduğu ve 4. satırda bu kuralın belirlendiğini görüyoruz. Ama ayrı ayrı yazmak yerine ikisini tek bir yerde çözümlemek daha kolay olur. HTML etiketi ve body etiketine bu parantezlerin içerisindeki CSS kurallarını uygula dedim. Refresh ettiğimde bakın ikinci satırda HTML ve body'ye bu kural uygulanmış. Developer Tool'da HTML bölümü gri, body bölümü beyaz renkte. Şu anda biz body'yi seçtiğimiz için HTML'i seçtiğimizde de hangisi aktif ise yine o rengi beyaz olur, diğeri gri oluyor arkadaşlar. %100 yaptık yüksekliğimizi. Gelelim şuraya yine display flex diyelim. Ne yapmıştık? Justify content ve align items. Sayfayı bu şekilde ortalayabiliyoruz. CSS'imizi yazalım. Şimdi buraya yazamam çünkü hani body'ye yazacağız ya bunu şurada. Buraya yazamam çünkü buradaki kurallar aynı zamanda HTML'de etkiliyor. Dolayısıyla body için ayrı bir kural seti oluşturuyorum. Display flex align items center justify content center. Bakalım neler oldu. Evet, ortalandı. Body'ye geldiğimizde ise 5. satırda yazdığımız kurallar görünüyor. CSS'imiz burada. Login HTML içerisinde CSS'imizi de link olarak verdik arkadaşlar. Şimdi sağ tarafı düzenlemeye başlayalım. Tasarıma baktığımızda divimiz gri renkte ve kenarları yuvarlanmış. Böyle Figma gibi yerlerde çalışıyorsanız buralarda CSS ile ilgili divin bu kurallarını görebilirsiniz, kopyalayabilirsiniz. Ben buraya pek bağlı kalmak istemiyorum. Biraz abartmışlar. Sadece görseli referans alarak bir şeyler yapacağız. Renkleri mesela oradan alabiliriz. Şimdi sağ tarafa bir class adı vermem gerekiyor artık. CSS class adını vermek için tüm HTML elementlerinde class özelliğini kullanabilirsiniz. Login right side şeklinde bir class verdim. CSS'te bunun herhangi bir tanımı yok.
Ama HTML'e geldiğimizde bu div'in klasının login right side olduğunu görebiliyoruz. Hemen gelip nokta ile klaslarımızı nokta ile tanımlıyoruz. Diğer taraftan kopyalamıştım. Login right side, background color. Figma'dan hemen background color'ını şuradan alalım. Diyez hex değerini verdik. Burada üzerine geldiğimde Visual Studio Code'da rengi aslında değiştirebilirim de. Kırmızı da olabilir. Ctrl Z ile geri alıyorum. Bakalım ne değişti. Evet, bizim sağ tarafımız, daha doğrusu login'in sağ tarafı gri renkte oldu. Kenarlarında bir border radius var. Yuvarlanmış. Border radius. Örneğin buraya da 24 piksel diyelim. Bakın kenarlarda yuvarlandı. Yalnız bir boşlukları var. Mesela baktığımızda Figma'da buranın yukarıyla olan boşluğu 198.28. Bakın şurada gösteriyor. 198.28 çok fazla tabii. Biz bunu birazcık daha azaltacağız. Şu elemanın mesela burayla olan boşluğu mesafesi 141. Şimdi burada padding ile ilgili yapacağız bunu. Marjinle de yapabilir miyiz? Şu nesnelere marjin vermek gerek. Padding ile marjini anlatalım birazcık. Padding bir nesnenin, mesela biz bu div ya da bu kutuya padding verdiğimizde bu nesnenin içerisindeki elemanlara olan kenar boşluklarıdır arkadaşlar. Şurada da zaten Figma'da da gösteriyor. Bakın padding burada. İçerisindeki şu elemanlara olan kenar boşluğudur. Yani ben şuna padding verdiğim zaman diğer tüm elemanlar kenarlardan ne kadar uzakta olacak bunu belirlemiş oluyorum. Marjin ise buna marjin verirsem bu elemanın dışarıdaki diğer HTML elemanlarına olan mesafesini belirlemiş olacağım arkadaşlar. Ya da ben bu butona bir marjin verirsem bu butonun diğer elemanlarla olan mesafesini belirlemiş olacağım. Buna padding verip buna da marjin verirsem, örneğin buna 10 piksel padding verdim, buna da 10 piksel marjin verdim. Kenardan bu nesneye olan uzaklık paddingden dolayı 10 piksel olacak. Bu nesnenin de marjini olduğu için bir 10 piksel daha ekleyecek. Dolayısıyla bu nesnenin kenara olan uzaklığı 20 piksel olacak. Yalnız bunun marjinini silersem tekrar 10 piksele düşecektir. Padding, bir nesneye padding verdiğimizde içeridekilere olan kenarların uzaklığı, bir nesneye marjin verdiğimizde bu kenarların dışarıdaki nesnelere olan uzaklığını belirlemiş oluruz arkadaşlar. Şimdi biz buraya padding tanımlamamızı yapalım. Padding örneğin 32 piksel diyelim. Bakın boşlukları attı. İnceleyelim. Padding 32 piksel. Bakın üzerine geldiğimizde zaten hem nesnenin hem de bu kuralın yeşil renkte padding'i gösteriyor. Bunu kapattığımızda boşluklar gidiyor. Marjin verdiğimizde marjine de mesela yine 32 piksel diyelim. Bakın şuradaki mesafe arttı ama içerideki artmadı. Şimdi marjini açıp kapatalım. Bunu da turuncu gösteriyor. Bakın padding içerisi, marjin dışarısı. Bakın dışarıdaki nesneye olan uzaklığı, bunu da içeridekilerle olan uzaklığı. Tabii bizim marjine şu an için ihtiyacımız yok arkadaşlar. Paddinglerimizi verdik. Şimdilik 32 durabilir. Peki bunları alt alta nasıl alacağız? Bakın tasarımda butonlarımız alt alta. Yine buraya display flex ne yapıyorduk? Column. Column yaptığımızda flex direction'la nesnelerimiz alt alta gelmiş oluyor arkadaşlar. Hemen buraya display flex direction column. Evet, nesnelerimiz burada alt alta geldi. Burada da diğer iki nesneye yan yana gelmiş oldu. Flex ile bunları
yaptık. Bir sonraki videomuzda sağ tarafın CSS'lerine devam edeceğiz arkadaşlar. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abonelik ve takiplerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.